Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size tığ işi 6, 7, 8 yaş çocuk zayıfsa 8 yaşa uyar harika bir elbise robası yapımı anlatacağım. Motif şeklinde olacak arkadaşlar. Motiflerimiz beşgen şeklinde olacak. 4 motiften oluşacak. Askı kısmında sonradan yapacağız. Harika olacak yazlık elbise dikebilirsiniz. Muhteşem olur alt kısmına. Kumaş geçirip muhteşem olur diye düşünüyorum arkadaşlar. İp olarak koton bir ip kullanacağım arkadaşlar. Şöyle 100 gram 300 metre civarı. Tığ olarak ise 3 numara 2.20 milimetrelik tığla öreceğim. Dediğim gibi beşgen motifler yapacağız. Boyutunu da santim olarak videonun sonunda size vereceğim. Hazırsanız şöyle ipimi kenara alayım. Evet, hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle 3 tane zincir çekelim. 1 2 3 zincir çektim. Tığıma doladım. İlk yaptığım zincire bir dolayıp 2 defa da çektiğim trabzan yapıyorum. Farklı bir şekilde başlayacağım arkadaşlar. Şöyle 1 2 3 zincir çektim. Tığıma doladım. Burada zincir ve trabzan arasındaki boşluğa girip bir dolayıp 2 defa da çektiğim trabzan yaptım. Tığıma doladım. Aynı yuvaya bir trabzan daha yapıyorum. Zincirle birlikte 3 oldu. 2 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Aynı yuvaya 3 tane trabzan. 1 2 3 2 zincir çekiyorum. Aynı yuvama 3 tane trabzan. 1 2 3 2 zincir, aynı yuvaya 3 trabzan. 2 zincir, 5 kenar yapıyoruz ya da beşgen yapıyoruz arkadaşlar. O yüzden 5 tane yuvamız ya da 5 tane üçlü trabzanımız olacak. 2 3 şöyle sayalım birlikte. 1 2 3 4 5 tane üçlü trabzan yaptık. Zincir yuvalarımızda 1 2 3 4 oldu. Şimdi 2 zincir çekiyoruz. İlk yaptığımız zincir burada. Onun tepesine batıyorum. İlk yaptığım zincirin tepesine batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Şöyle zincir yuvalarını sayarsak bakın 1 2 3 4 5 tane zincir yuvam oldu. Hemen sıradaki trabzanın tepesine batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Kaydırma tekniğiyle zincir yuvasına kadar ilerleyeceğim. Şimdi zincir yuvasına alttan giriyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. 3 zincir çekiyorum. Birinci sırayı tamamladım. İkinci sıraya geçtim. Hemen bu yuvaya 2 tane trabzan yapıyorum. 1 2 bir dolayıp 2 defa da çektiğimiz trabzanlar. Zincirle birlikte 3 oldu. 2 zincir. Hemen aynı yuvaya 3 trabzan daha yapıyorum. 2 3 5 tane köşe olacak. Burası birinci köşemiz. Bir zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Sıradaki zincir yuvasına giriyorum. 3 tane trabzan. 1 2 3 2 zincir çekiyorum. Aynı yuvaya 3 trabzan daha yapıyorum. 1 2 3 bir zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Sıradaki zincir yuvasına 3 tane trabzan. 2 3 2 zincir, aynı yuvaya 3 trabzan. 1 2 3 bir zincir, tığıma doladım. Sıradaki zincir yuvasına 3 trabzan. 1 2 3 2 zincir, aynı yuvaya 3 trabzan daha yapıyorum. Bir zincir, tığıma doladım. Sıradaki zincir yuvasına şöyle hızlıca yapayım. 2 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan.
Bir zincir çekiyorum. Şöyle 5 tane köşemiz oldu. İlk yaptığım zincirin tepesine, bu sıradaki ilk yaptığım zincirin tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Sıradaki trabzanın tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Zincir yuvasına kadar ilerleyeceğim. Sıradaki zincire batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Ve zincir yuvasına batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. İkinci sırayı tamamladık. 3 zincir çekiyoruz. Tığıma doladım. Hemen bu yuvaya 2 tane trabzan. Zincirle birlikte 3 oldu. 2 zincir. Aynı yuvaya 3 trabzan daha yapıyorum. 1 2 3. Evet, köşeler bu şekilde. Bir zincir çektim. Diğerine geçişte bir zincir. Tığıma doladım. Sıradaki bakın burada bir zincir yuvam var. Oraya 3 trabzan yapıyorum. 1 2 3. Bir zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Burada köşem var. Altta 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yaptığım yuvam. Hemen buraya yine 3 trabzan, köşe olduğu için 2 zincir, aynı yuvaya 3 trabzan daha yapıyorum. 2 3. Bir zincir tığıma doladım. Sıradaki bir zincir yuvasına sadece 3 trabzan yapıyoruz. 2 3. Bir zincir tığıma doladım. Sıradaki 2 zincir yuvasına 3 trabzan, 2 zincir, aynı yuvaya 3 trabzan daha yapıyorum. 2 3. Bir zincir. Evet, iki kenarı tamamladık. Bakın bu şekilde devam ediyor modelimiz. Evet, diğerlerinin üzerinde örelim. Sıranın sonunu göstereceğim. Evet, sıranın sonuna geldim. En son 3 trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Burada bu sıradaki ilk yaptığım 3 zincirim var. Onun tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Şöyle hemen 3. zincire trabzanı batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Ve zincir yuvasına batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Zincir yuvasına kadar ilerledim. 3 zincir, tığıma doladım. Hemen aynı yuvaya 2 tane trabzan yapıyorum. Evet, zincirle birlikte 3 trabzan olarak kabul ediyorum. 2 zincir, tığıma doladım. Aynı yuvaya 3 trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Bir zincir çektim. Tığıma doladım. Sıradaki bakın bir zincir yuvasına 3 tane trabzan. 1 2 3. Bir zincir çektim. Tığıma doladım. Sıradaki zincir yuvasına 3 tane trabzan. 4. sıradayız. 3 trabzan. Bir zincir tığıma doladım. Köşe gördüğünüz gibi 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yaptığım yuva. Yine aynı şekilde 3 trabzan, 2 zincir, aynı yuvaya 3 trabzan daha yapıyorum. 2 3. Bir zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Sıradaki zincir yuvasına 3 trabzan. 2 3. Bir zincir tığıma doladım. Sıradaki zincir yuvasına 3 trabzan. Bir zincir, köşeye geldim. Köşeye yine 3 trabzan, 2 zincir, aynı yuvaya 3 trabzan daha yapıyorum. 2 3. Bir zincir. Evet, iki kenarın üzerini ördük gördüğünüz gibi. 2 tane üçlü trabzanlarım var. Zincir yuvası da bakın aralarda 1 2 3 tane köşelerimiz de aynı şekilde olacak. Sırayı tamamlayalım arkadaşlar. Bir sırayı göstereceğim. Evet, 4. sıramı da tamamladım. Şöyle kaydırarak zincir yuvasına kadar geldim. 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Hemen bu yuvaya 2 tane trabzan. Köşe olduğu için zincirle birlikte 3 trabzan sayıyorum. 2 zincir. Aynı yuvaya 3 trabzan daha yapıyorum.
2, 3. Bir zincir tığıma doladım. Sıradaki zincir yuvasına 3 trabzan. Bir zincir çektiğimiz yuvalara 3 trabzan. 2 zincir çektiğimiz köşelerimize 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan şeklinde devam edeceğiz. Evet, sıradaki yuvaya 3 trabzan, bir zincir, köşeye geldim, yine 3 trabzan, 2 zincir, aynı yuvaya 3 trabzan, bir zincir. Evet, artık bilirsiniz arkadaşlar. Bakın burada aradaki üçlü trabzanlarımız her sırada artıyor. Bu sırada 4 tane oldu. Bir altta 2 taneydi. Köşelerimiz de aynı şekilde devam edecek. 6 sıra, bakın 1 2 3 4 5. sırayı örüyoruz. 6 sıra olana kadar bu şekilde devam edelim. 7. sırayı göstereceğim size. Hatta özür dilerim. Küçük yapmak isteyenler bir sıra eksik. 2 yaş küçük yapmak isteyenler bir sıra eksik yapabilirler. Her 2 yaş için bir sıra eksik yapabilirsiniz. Evet, toplamda 6 sıra olacak şekilde ördüm. Beraber sayalım. Bakın 1 2 3 4 5 6. Bu aradaki üçlü trabzanlar 1 2 3 4 tane olana kadar ördüm. Şimdi bu sırada bakın 3 zincirle bir üst sıraya geçtim. 7. sıra. Hemen buraya bir trabzan yaptım. Aynı yere bir trabzan daha yapıyorum. Zincirle birlikte 3 trabzan oldu. Bir zincir çektim, tığıma doladım. Sıradaki yuvaya geçiyorum. 3 trabzan yapıyorum. 2 3. Evet, bu sırada bu şekilde yapacağız. Buradan başladık. Böyle devam edeceğiz. Geleceğiz. Burada bitireceğiz. Bu iki kenarın üzerini örmeyeceğiz. Bir zincir, sıradaki yuvaya 3 trabzan. Bir zincir, sıradaki yuvama 3 trabzan. Evet, bu şekilde devam edelim. Köşeler yine aynı olacak. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan ve aynı şekilde devam edeceğiz. Dediğim gibi iki kenarın üzerini örmeyeceğiz. Son olarak buraya kadar gelelim. Burada 3 trabzanla bitireceğiz. Evet, 3 kenarımızı örelim. Buraya kadar gelelim. Evet, gördüğünüz gibi tamamladım. 3 kenarın üzerini ördüm. 2 kenarı kaldı. Şöyle son olarak da gördüğünüz gibi köşeye sadece 3 trabzan yaptım. Bu şekilde bitireceğiz. Şöyle bir zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. Evet. Şimdi aynı parçadan bir tane daha örelim arkadaşlar. Hatta bütün parçaları örebiliriz ama aynı parçadan bir tane daha örelim. Birleştirmeyi göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi ikinci parçamı da aynı şekilde ördüm. Yine iki kenarın üzerini örmedim. 7. sırada 3 kenarın üzerini ördüm. Şimdi iki parçayı birleştireceğiz. Şöyle bakın, şu şekilde tutalım arkadaşlar. Bu alttaki 3 kenarı örmüştük. Burada da alttaki 3 kenarı ördük. Şöyle iki kenar, yukarıda olan iki kenarların üzerini örmedik 7. sırada. Düz kısmı bana bakıyor. Bu şekilde ilmeğim de burada. Şöyle bu parçayı aldım. Bakın burada köşede 3 bir zincir, buradaki zincir şeklinde trabzanım var. 3 trabzanım var diyelim, köşeye batmışım. Zincirin tepesine batıyorum. İlmeği bakın, düz taraf bana bakıyor mutlaka. İlmeği buradan geçirdim. Bir zincir çektim. Sıradaki trabzan bakın. Şöyle sol taraf, karşıdan da trabzanın alt telini alarak giriyorum. İlmeği aldım. İlmeklerin içinden geçtim. Şimdi sırada bakın. Önce sağa, sonra sol tarafa batıyorum. Alt telini alarak ilmeği alıp ilmeklerin içinden geçiyorum. Sıradaki bakın zincirin alt teline sağ taraf,
Şöyle. Sol taraf zincirin alt teline batıyorum. İlmeği alıp ilmeklerin içinden geçiyorum. Bu şekilde aşağıya doğru ekleyerek ilerliyoruz. Sağ ve sol alt telini alarak giriyorum. Evet. Trabzan sayısı ve zincir sayısı aynı olduğu için tam denk gelecektir. Şöyle alt tellerini alarak ilmeği alıp ilmeğin içinden geçiriyorum. Şöyle göstereyim. Evet, şöyle sağ ve sol alt telini alıyorum, ilmeklerin içinden geçiyorum. İpim aşağıda. Bakın. Kaydırma tekniğiyle birleştiriyoruz. Evet, şöyle alt köşeye kadar, şuraya kadar gelelim. Evet, bakın bu şekilde aşağıya kadar geldim. Sonra köşedeki bir zincire çektiğim yuvaları ekledim. Şöyle bir zincir çekiyorum. İpimi hafif uzun bırakıp kesiyorum. Saklamak için birazcık uzun bıraktım. Evet, şimdi aynı şekilde aynı parçadan bir tane daha örelim. Burayı aynı şekilde birleştireceğiz arkadaşlar. Evet, üçüncü parçayı da aynı şekilde ördüm arkadaşlar. Bakın iki kenarı örmedim. Burada 3 trabzan, burada 3 trabzanım kalacak şekilde bıraktım. Evet, şöyle alıyorum, yine düz kısmı bana bakacak şekilde şuraya yerleştirdim. Şöyle yine zincire batıyorum. İlmeği aldım. Buradan geçirdim. Şöyle bir zincir ilmeğimi genişlettim. Önce sağa, sonra soldaki trabzana alt eline basarak giriyorum. İlmeği aldım, ilmeklerin içinden geçirdim. Önce sağ, sonra sol. Bu şekilde yine birleştirelim arkadaşlar, artık bilirsiniz. Önce sağ, sonra sol. Evet. Buraya kadar gelelim, köşeyi sabitledikten sonra zincirle ipimizi kopartalım. Sonra dördüncü parçamızı aynı şekilde örelim. Birleştirmeyi yapalım. Yani şöyle tamamen birleşecek arkadaşlar. Bütün buradaki kenarlar birleşecek. Ben birleştirdikten sonra ne yapacağız size göstereceğim. Evet, eklemeyi tamamladım. 2 motif üstte, 2 motif altta olacak şekilde yan kısımlardan birleştirdim. Son olarak ipimi kesmedim arkadaşlar ki alt kısmını yapalım. Şöyle bakın, bu şekilde oldu. Evet, hemen dediğim gibi son birleştirmeyi yaptıktan sonra burada zincirle başladım arkadaşlar. Zincir çekerek aşağıya doğru geldim. Yani ipimi koparmıştım şurayı yaparken. Evet, şöyle aşağıya kadar geldik. Buradan alt kısım kenar gideceğiz. Tığıma doladım. Sıradaki zincir yuvasına bir dolayıp 2 defa da çektiğim 4 tane trabzan yapıyorum. 2 trabzanların boyunu biraz uzun tutuyorum. 2, 3 ve 4. 2 zincir, tığıma doladım. Aynı yuvaya 4 trabzan daha yapıyorum. 2, 3 ve 4. Sıradaki zincir yuvasına başına dolamadan batıyorum. Tığıma doladım, sıradaki zincir yuvasına 4 tane trabzan. 2, 3 ve 4. 2 zincir, aynı yuvaya 4 trabzan daha yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4.
Sıradaki zincir yuvasına başına dolamadan batıyorum. Bu şekilde devam edeceğiz. Tığıma doladım. Sıradaki yuvaya 4 trabzan. Evet, burayı tamamladım. Şuraya başına dolamadan batalım. Şuraya dolgu yapacağız. Orayı göstereceğim. Evet, 3 desen yaptık. Dördüncü, bakın buradaki ekleme yerine denk geliyor. Şuraya bakın. Buraya batarak 4 tane trabzan yapacağım. 1 2 3 ve 4. 2 zincir, tığıma doladım. Aynı yuvaya 4 trabzan daha yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Sıradaki bir zincir yuvasına başına dolamadan batıyorum. Tığıma doladım. Sıradaki yuvaya yine 4 trabzan. 2 zincir, 4 trabzan. Evet, bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Böyle başladığımız yere kadar gelelim. Bu araya denk gelirse bu şekilde yaparsınız. Evet, gördüğünüz gibi sıranın sonuna geldim. Yani başladığım yere kadar ilerledim. İlk başladığım yere batıyorum. İlmeği aldım, ilmeğin içinden geçirdim. İlmeğimi genişlettim. Şöyle tersinden ilmeğimi aşağıya çekeceğim. Tersinden tığımı bakın yukarıya doğru batırıyorum. İlmeğimi aşağıya alıyorum. Şöyle burada bir zincir çekiyorum. İpimi birazcık uzun bırakıp kesiyorum. Şöyle alt kısımdan girip burada bir zincir çekiyorum ki yukarıya çıkmasın tekrar. Şöyle hafif yürütüp ipimi fazlasını kesiyorum. Evet, şöyle alt kısmını tamamlamış olduk. Şimdi askı bölümünü yapalım. Askı kısmını yapalım. Şöyle. Ön taraf neresi olsun istiyorsanız arkadaşlar böyle bize baksın. Şöyle. Evet, burası olsun. Fark etmez benim için. Şöyle bir zincir çektim. Şöyle buraya sabitliyorum, bakın. Buradaki uç köşemize askı yapacağız. Şöyle sabitliyorum. 1 2 3 zincir. Şu ipin de fazlasını saklayacağım. Şu tarafa alıyorum. Sol tarafa. 2 tane trabzan yapıyorum. Bir dolayıp 2 defa da çektim. Evet, zincirle birlikte 3 oldu. 2 zincir çekiyorum. Aynı yuvaya 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 çevirdim. Şöyle kaydırma tekniğiyle zincir yuvama kadar ilerleyeceğim. Batıyorum, ilmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Batıyorum, ilmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Kaydırma tekniğiyle zincir yuvasına geldim. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. 1 2 3 zincir, hemen aynı yuvaya 2 tane trabzan. 1 2 zincirle birlikte 3 oldu. 2 zincir, aynı yuvaya 3 trabzan. 1 2 3 çevirdim. Şöyle kaydırma tekniğiyle batıyorum, ilmeği aldım, ilmeğin içinden geçiriyorum. Sıradakine batıyorum, ilmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Zincir yuvasına kadar ilerliyorum. En son zincir yuvasına batıyorum, ilmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. 3 zincir, hemen 2 tane trabzan. 2 zincir, aynı yuvaya 3 trabzan daha yapıyorum. Şöyle zincir de çekebilirsiniz, bu şekilde daha kolay olur.
Trabzanın tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Ortadaki yuvaya kadar ilerliyorum. 3 zincir, 2 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan, 1 zincir çevirdim. Kaydırma tekniğiyle ortaya kadar ilerliyorum. Evet, böyle omuz askısı yapacağız arkadaşlar. Boyutunu çocuğun üzerine göre de ölçebilirsiniz. Benimle aynı sayıda da yapabilirsiniz. Ben 12 tane yapacağım arkadaşlar. 12 tane bakacağım. 12 tane yapıp sonrasını size göstereceğim. Evet, şöyle göstereyim bakın. 3, 6, 9, 12 sıra olacak şekilde yaptım. Arkaya birleştirmiyorum arkadaşlar. Dilerseniz şuraya düğme dikip geçirebilirsiniz. Şöyle, hani mesela uzun olur. Şuraya geçirirsiniz. Ya da en sonuncuya geçirirsiniz. Ya da buraya dikebilirsiniz arkadaşlar. O yüzden ben burada bir zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. Evet, şöyle olacak. Arkaya. Şimdi diğerini aynı şekilde yapalım. Bir zincir çektim. Buradan, buradaki köşeden sabitliyorum. 3 zincir, hemen 2 tane trabzan. 2 zincir aynı yuvaya. 3 trabzan. 1, 2, 3. Bir zincir çevirdim. Kaydırma tekniğiyle ortaya kadar ilerliyorum. Ve 3 zincir. Diğerini yaptığımız gibi aynı boyutta yapalım arkadaşlar. Bu sefer ipimizi kesmeyelim. Sonrasını göstereceğim. Kenar yapacağız. Evet, bu askımı da 12 sıra olana kadar ördüm. Bir zincir çektim. Şöyle kaydırma tekniğiyle yine ilerliyorum. Şöyle sol doğru ilerliyorum arkadaşlar. Çünkü ön yüzü burası. Şöyle zincirde de bir zincir çektim. Sonra trabzana geçiyorum. Şöyle köşeye kadar geldim. Buraya batıyorum. Köşeye sık iğne yapıyorum. Şöyle. 1, 2 zincir. Aynı yere başına dolamadan batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir zincir az olursa 2 zincir çekebilirsiniz. Buradaki yuvaya başına dolamadan batıyorum. Bir zincir. Buradaki köşeye bakın, şuraya başına dolamadan batıyorum. 2 zincir. Aynı yere başına dolamadan batıyorum. Bu şekilde aşağıya doğru iniyorum. Bir zincir. Buradaki yuvaya başına dolamadan batıyorum. Bir zincir köşeye, buraya başına dolamadan batıyorum. 2 zincir aynı yere batıyorum. Bir zincir yuvaya batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bir zincir köşeye, buraya batarak sık iğne. 2 zincir aynı yere batıyorum. Bir zincir yuvaya batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bir zincir köşeye, sık iğne yapıyorum. 2 zincir aynı yere batıyorum. Bir zincir yuvaya batıyorum. Bir zincir köşeye batıyorum. 2 zincir aynı yere batıyorum. Evet. Kenarını bu şekilde gidelim arkadaşlar. Şöyle dibe kadar, yani buraya kadar gelelim. Evet, aşağıya kadar geldim. Şöyle burada 2 zincir çektim. Aynı yere batıyorum. Bir zincir şöyle dibe batıyorum. Bakın buradaki yuvaya batıyorum. Sonra 1, 2 zincir. 2 zincir çektim. Tığıma doladım. Hemen aynı yuvaya 2 tane trabzan yapıyorum. Bir dolayıp 2 defa da çektim. 2 tane trabzan yaptım. Buradaki zincir yuvasına başına dolamadan batıyorum. 2 zincir kenar gidiyoruz arkadaşlar. Burada askıların kenarlarına hem sağ taraf hem sol taraf bu şekilde gideceğiz.
En sonunda buraya kadar gelip bitireceğiz arkadaşlar. Evet. Etrafında şimdi gösterdiğim gibi yapıyoruz. 2 zincirden sonra aynı yuvaya hemen 2 tane trabzan. 1 2. Sıradaki yuvaya başına dolamadan batıyorum. 2 zincir, tığıma doladım. Aynı yuvaya 2 tane trabzan. Sıradaki yuvaya başına dolamadan batıyorum. 2 zincir, aynı yuvaya 2 trabzan. Sıradaki yuvaya başına dolamadan batıyorum. Evet. Kenarlarda bu şekilde olacak. Biraz hızlı yapayım. 2 zincir, aynı yuvaya 2 tane trabzan. 1 2 zincir yuvalarına batıyorum. Sıradaki yuvaya başına dolamadan batıyorum. 2 zincir, aynı yuvaya 2 trabzan. Burada birleştirme yuvasına başına dolamadan batıyorum. Sonra 2 zincir, aynı yere 2 tane trabzan. Buradaki yuvaya başına dolamadan batıyorum. 2 zincir, aynı yuvaya 2 trabzan. Artık bilirsiniz. Buraya denk gelirse de bu şekilde yapacaksınız. Tamamen etrafını yapalım arkadaşlar. Bu şekilde devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Geleceğiz. Sonra askı kısmına gelince yine burada yaptığımız gibi yan kısmını yapacağız. Tepeye geleceğiz. Tepede kaydırma tekniğiyle öbür tarafa geçersiniz. Aynı şekilde böyle devam edersiniz. Ta ki başladığımız yere, yani buraya kadar gelelim. Evet, sonuna geldim. Başladığım yerdeyim arkadaşlar. Burada sonra şöyle ipimi birazcık uzun bırakıp kesiyorum. Şöyle iç tarafta ipimi saklayacağım. Burada bir düğüm atacağım. Yani bir zincir çekiyorum. Sonra şöyle yürütüp fazlasını keseceğim. Evet. Dilerseniz arkaya sabitleyebilirsiniz. Dilerseniz düğme de dikebilirsiniz. Şöyle iç kısımdan da dikebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle ben şimdilik şöyle size daha iyi anlatabilmek adına, gösterebilmek adına şöyle çengelli iğneyle sabitliyorum. Dediğim gibi askısı büyüdükçe çocuk yerini değiştirebilirsiniz ya da bu şekilde daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Evet, bitti. Çok hoş, çok güzel oldu. 6, 7, 8 yaş rahatlıkla kullanabilir. Şöyle santim olarak vermek istiyorum. Şu en geniş kısmı 30 santim gördüğünüz gibi. Bel kısmı şurası 20 santim, 21 de denilebilir, 20,5 da denilebilir. Şöyle şu kısım 11 santim. Askıyı biraz iç kısımda katladım, bıraktım ama 22 santim aşağıya doğru. Bu şekilde arkadaşlar. Arkası da böyle. Evet, içine bu kısmı astar yaptırabilirsiniz arkadaşlar. Etek kısmına da terziye verip güzel bir kumaşla büzgülü bir etek yaptırabilirsiniz. Çok hoş, çok güzel yazlık bir elbise olur. Böyle daha büyük yapmak isterseniz bir sıra daha fazla örebilirsiniz. Daha küçük yapmak isterseniz bir sıra eksik yapabilirsiniz. İpinizin kalınlığı, inceliği de önemli arkadaşlar. Böyle inşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Şimdi değil, ileride örmek istiyorum derseniz kaydet butonuna basın. Daha sonra kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.